Buradaki 1 dolarcıya gidiyoruz. Her şey 1 dolar. Sürekli bana iş fikirleri soruyorsunuz. Buyurun size iş fikri Dollar Tree'den alıp bizim depomuza gönderebilirsiniz. Ben kendim Çocuklara verme, onu kendim alıyorum. Babamı çok seviyorum falan diye bir kitap yok mu ya? Genel. I love my daddy. Bir de bunu alalım kızıma. özellikle şu an Kadın sana bakıyor. Utan. Utan, neler yapıyorsun, konuşuyorsun. utanmıyorum be. Yemek konusunda mütevazi olamayacağım gerçekten. Evet, ben de yemek konusunda mütevazı olamayacağım. Herhalde şöyle saçınızı böyle renk yapıyorsunuz. 1 dolara aldığınız rengi. Yarın saç yok. Yarın saç yok. Of, kendime göre bir şey buldum. Buğra. 1 dolara gözlük. Buradan giderken mesela Amerika'dan size hediye aldım diye gözlük götürebilirsin insanlara. Saçmalama. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Biz Buğra'yla şimdi tekrar yollara düştük. Size nereyi göstermeye gidiyoruz? Buradaki 1 dolarcıya gidiyoruz. Her şey 1 dolar. Bizim İstanbul'da da vardı böyle yerler. O zamanlar hatırlıyorum 1 milyoncu deniyordu onlara. Artık o işler kalmamıştır herhalde. Yani var mı? Galiba artık eskisi gibi 1 milyoncu mağazası değil. Fiyatlar arttı. Ama burada her şey 1 dolar. Çok Bu arada var. her şey 1 dolar değil. Burada da enflasyona yenik düşmüş. Bu gittiğimizin ismi Dollar Tree. Birkaç tane böyle konsept var. Ben baktım. Bayağı bir süre bu gittiğimiz direnmiş 1 dolardan satmaya, fakat artık 1.25'miş. Hazır gitmişken de oradan bayram şekerimizi alalım Buğra. Evet, alalım. Senelerdir burada Türk aileler bizim gelenek göreneklerimizi yaşatmak için bayramlarda birbirimizi ziyaret ediyoruz. Çocukları olanlar özellikle çocuklarına bu anları yaşatmak için. Bu sene biz de Talyacığımızı alacağız. Talya'dan yaşça büyük olan aileleri ziyarete götüreceğiz. Ellerini öptüreceğiz ki bu tip günleri bilsinler, görsünler, burada yaşasınlar. Ailelerimiz burada olmadığı için yakın olduğumuz dostlarımıza ziyarete gideceğiz. Aynı şekilde bize de çocuklu aileler ziyarete gelecekler. Elimizi öpecekler, şekerlerini alacaklar. O yüzden evet, gidelim şekerimizi alalım oradan. Buğra'cığım bize bir bayram harçlığı verirsin anne kıza. Ne diyorsun? Adettendir, yapacak bir şey yok. Biz de seninle bugün bir güzel uyumlu olmuşuz, pembe pembe bayram şekeri gibiyiz. Evet, ikimiz de pembe giymişiz. Bu Dollar Tree 1 dolarcı dükkanların arasında lider konumda. 1986 senesinde kurulmuş. 2020 cirosu 56 milyar dolar. Şöyle enteresan bir şey okudum bugün buraya gelmeden önce. %5 koyarak üstüne ürünlerini satıp, toptan olarak satıp internetten satmanıza izin veriyorlar. Sürekli bana iş fikirleri soruyorsunuz. Buyurun size iş fikri Dollar Tree'den alıp bizim depomuza gönderebilirsiniz. Amazon'da satmak üzere. Amazon'a listeleyebilirsiniz. Biz de sizin adınıza Amazon'a göndeririz. Bir gün baktım, birkaç tane de ürünü hatta Amazon'la karşılaştırdım. Yaptığım hesaplara göre yarım saat, bir saat bakındım. 3-4 tane ürün çıkarttım. %300 ile %500 arası kar gördüm. Benden bunu iş fikrinize söylemesi, şaşırdım, yani böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunlar da mı şimdi mesela 1 dolar? Her şey, burada gördüğün her şey 1.25 dolar olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Normalde Mesela 1 bu dolar. tip şeyleri 7-8 dolara her yerde satıyorlar, yani buradan alıp satabilirsin. Normalde işte gidip bir yerden 8 tane pipet alsanız normal marketlerde belki 3-4 dolar, ki değişiyordu market. Mesela buradan alıyorum 8 tanesini 1.25 dolar. Ceyda, bu şöyledir, ben sana söyleyeyim. Başka markette atıyorum, burada 8 tane aldığını 3-4 dolara belki 24 tane alıyorsun. Çünkü genelde hep marka ürünler satıyorlar. Çikolatalarda, şunlarda, bunlarda hep onların gramajını düşürerek satıyorlarmış. Havai'ye gidersiniz. Sasa. Öyle mi dans edeceksiniz? Hawaii'de oryantal. Havai'de. Bak bunu da takayım mı? Tam işte yapmışlar. esas Hawaii bu işte. Süper ya. Evet, tam parti işi. Bak burada da böyle şey rengi var. Bu arada 1 dolarcı deyip de Tabii hep kötü marka markalar yok. Örnek veriyorum, Twix bakın. var. Twix'in çikolatası var, bu 1 dolar. Ama mesela markette bu 3-4 dolar. İşte gramajı az diyorum ya Ceyda'cığım. Tamam ama yani sonuçta birçok şeyi buradan alabilirsiniz. Bayram şekeri alalım Buğra. Alalım. Şundan alalım işte. Bak ben bu Hizmetinden kurbağaları da var. severim. Al bunlardan da. Ben bunları severim. Bunu kendime alıyorum. Ben kendim. Çocuklara verme, onu kendime alıyorum. Bakın bu bölümde çocuklar için Oyuncaklar var. oyuncaklar var. Böyle mesela var bebek dediğimiz. Barbie markasının da ürünleri var. Bayağı normal Barbie'ler var 1 dolara. Mesela puzzle'lar var 1 dolar. İnekli puzzle. Talya çok seviyor hayvanları. İtalya'nın ilk söylediği hayvan inek. Böyle yaptırıyor. Burada da işte boyalar var, resim yapmak Bak isteyenler. craft şeyleri. Evet. Lisede ben de. hatırlıyorum. Bunlarla heykel yapıyorduk, yaptırıyorlar bize. Bir de çok büyük burası gerçekten, yani kocaman. Burada stickerlar var. Bu ne? Yanmıyor. Belki de yanıyordur da pili yoktur içinde.
Aynen. Pilde dahil herhalde 1.25'e satamazlar. Bence buranın en iyi olayı bu parti ürünleri. Çünkü hepsini kullanat olduğu için günlük böyle atmalık kullanat çatal bıçaklar falan var. Tabaklar var rengarenk. Veya kırtasiye ürünleri var. Evet. Ceyda göster. Bak mesela örnek veriyorum 20 tane keçeli kalem 1.25. Çok iyi fiyat. Burada da işte bulmacalar, çocukların boyama kitapları, hikaye kitapları olan bir bölüm. Buradan geliyorum sürekli Talya'ya. İşte aynısı birçok markette var ve atıyorum şöyle bir kitap 5-6 dolar. Ama buradan geliyorum 1.25. Ay artık 1.25 yani $1'cıya geliyorum. Buradan alıyorum. Bir sürü hikaye kitapları da oluyor. Bir tane alalım ya. Talya'ya iPad vermediğimiz için sürekli böyle kitaplar veya boyama kitaplarıyla oyalıyoruz. Zaten o da boya yapmayı çok seviyor. Kalemi ve fırçayı falan çok düzgün tutuyor. Çok hoşuma gidiyor. iPad olmadığı için Bak ama böyle. bana göre çok daha doğru bir iş yapıyoruz. Evet bak bu güzelmiş. Bunu alalım. Babamı çok seviyorum falan diye bir kitap yok mu ya? Mesela burada bir tane I Love My Mommy var. Genel. I Love My Daddy. Bir de bunu alalım kızıma. Neden? Bak bir de Aslan Emre. Tamam bir de bu babamı çok seviyorum deme. Ceyda geçen gün Talya'ya bir tişört almış. Evet. Tişörtün üzerinde İngilizce babama hep sarılıyorum tarzı bir şey yazıyordu. Talya'ya dedim ki kızım bak tişörtünde böyle bir şey yazıyor. Hemen geldi sarıldı. Bütün gün kızım tişörtünde ne yazıyor diyorum geliyor sarılıyor. Tişörtünde ne yazıyor diyorum geliyor sarılıyor. O Talya büyüdükçe o tişörtün yenilerinden istiyorum. Bahane yapıyorum sarıltırıyorum kendime sürekli. Burada bir sürü mumlar var. Mesela mumlar da çok uygun. Bayramınız kutlu olsun yazısı yok mu ya? Bu nasıl bir mum? Bak ilk defa görüyorum böyle bir mum. Çok değişik mumlar var. Sönmeyen mumlar falan da var. Yani burada bir sürü balon var. Her ne kadar balon çocuklarımız için eğlenceli olarak gelse de özellikle küçük çocuklarımız için çok tehlikeli arkadaşlar. Ufak çocuklarınıza balon şişirtmeyin. En çok ölümlerden bir tanesi de balon şişirmekmiş. Çünkü çocuklar balon şişirirken nefesini üflüyor ama tabii tekrardan şişirmek için nefesini geri çekerken balon boğazına kaçıyormuş ve en çok ölümlerden bir tanesiymiş çocuk boğulmalarında. O yüzden balonlar göründüğü kadar masum değil. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Burada deterjan bölümleri var. Mesela bu markayı hepiniz biliyorsunuzdur, Palmolive. Mesela bunun bir tık daha büyüğünü nasıl söyleyeyim size? Şöyle bir büyüğünü marketten 3-4 dolara alıyorum. Ama burada 1 dolara alabiliyorsunuz ki uzun gider ama tabii bu tip şeylerde bir tık daha gidip büyüğünü alırsanız daha da kullanışlı olabilir. Ama zaten ben tek başına yaşıyorum. Çok fazla bir şey yapmıyorum dediğinizde de bu sizi uzun bir süre götürür. Ben böyle kokulu şeyleri seviyorum ama tabii ki de çok zararlı. Özellikle şu an... Kadın sana bakıyor. Utan. Utan neler yapıyorsun, konuşuyorsun. Utanmıyorum be. Bitti senin biraz utanma. Var sorma yani. Konuşuyorum ama sonundan biri geçtiği anda bir an duraksıyorum. Baharat bölümü burası. Burada yemeklerde inanılmaz baharat kullanıyorlar. Özellikle etlerde, tavuklarda falan. Çünkü herhalde yani bizdeki gibi güzel yemek pişirmedikleri için. Mesela burada birinin evine mangala falan davetli olduğunuz zaman sizden yanınızda et getirmenizi falan bekleyebilirler veya sadece sosis dışında hiçbir şey yiyemeyebilirsiniz. Pek böyle evlerde yemek yapmayı ben çok nadir Amerikalıların evinde düzgün yemek yediğimi hatırlıyorum. Hiç böyle beni tatmin eden bir yemek yemedim. Şurası komple baharat bölümü. Bu market için az ama normal marketlerde baharat bölümleri çok Evet. fazla. Çünkü hep baharatlarla yemeklerini güzelleştirmeye çalışıyorlar. Benim Ceyda'mın yaptığı yemeklere yanına bile yaklaşamıyorlar değil mi? Tabii ki. Yemek konusunda mütevazi olamayacağım gerçekten. Evet, ben de yemek konusunda mütevazı olamayacağım. Yapan çiçekler var. Yani şöyle şeyler yapan da çok var bu arada. Buradan mesela vazosunu alıyor. İşte taşını maşını süsünü alıyor. İnternete koyuyor. Etsy'ye koyuyor. Oradan satıyor. Tabii. Şu dediğim mesela atıyorum. Şu böyle yosun gibi şeylerden alıyor. Buradan ipini alıyor. Vazonun etrafına bağlıyor. Dizayn yapıyor, satıyor yani. Süslüyor. Çok uyguna. Etsy'den gönderiyor, satıyorlar. Yani bu tip şeylerden alıp iş yapmak mantıklı. Ya bazı şeyler uygun, bazı şeyler değil. Tabii ki de buradaki her şey alınır mı? Yani Bak geldik. tercihim olmaz. Kozmetik bölümüne geldik. Bak Ya. meşhur tırnaklar. Şunların Şöyle- uzunluğuna bakar mısınız Şöyle arkadaşlar? tırnak takayım diyorum. Ne diyorsun? Evet bence de çok iyi olur. Bak kıyafetine de uygun bakayım. Kıyafetim uygun değil. Kıyafetime bak bunlar uygun. Bu ne? Kaba bunlar yüzünüzdeki tüyleri alıyorsunuz. Makyaj ürünleri var ama tabii burada bilindik bir marka yok. Mutlaka vardır ya. Bence Şey var. olarak Aradan bir bizim- şey çıkar. Aşina olduğum marka yok. Bir tek işte bu marka. Vaselin'in dudak kremleri var. Bir de Blixlex'in var. Benim bildiğim bu ikisi. Burada da su bölümü var. Altılı küçük şişe $1. Birilerine birilerine
Bak. Yani utanmaya geçtiğim gidiyor, bir de şarkı mı söylüyorsun marketlerde? Sende bayağı bir gelişme var. Bak. Tuvalet kağıtları var ama bakar mısınız rolların inceliğine? Herhalde Tabii bak dolara bu satar. markayı biz alıyoruz ama herhalde en kötüsü bu. Tabii. Bunlar hep Çok kalite zaten. Evet mesela bunlar değmez. Çünkü zaten bunu 2 sefer kullanırsınız. O yüzden Zaten normal altılı yedili alıyorsun 4-5 dolara. Burada bir tanesi $1. Mesela burada çok büyük para kazanıyorlar kesin. muhtemelen. Burada çoraplar var. Bebek çorapları. Bebek çorapları. Çocuğun ayağından büyük top var üstünde. Bak böyle şeyler çok ucuz olabilir Ceyda. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar evet ucuz $1 ama işte kaliteli değil, anlıyor musun? Tamam ama bunu bozulunca atacaksın. Bozulunca gelip 5 tane alacağım ama bir tane sağlam alırım. Gerçi bunlar aynen. Bunlar Uzun süre böyle gider yani. paslanır burada. Hani onlar da önemli. Ama mesela şampuanlar, hani bildiğim bir markaya denk gelirsen tamam da bilmediğim markayı tabii ki de kullanmam ama atıyorum şampuanlar burada da işte duş jelleri, bunlar duş jelleriymiş. $1. Mesela mantıklı. Herhalde şöyle saçınızı böyle renk yapıyorsunuz. Sürüyorsunuz $1 aldığınız rengi. Yarın saç yok. Yarın saç yok. İşte bebek ürünü mesela almam Bebek hayatta. ürünü ben de almam. Hayatta almam. Kendime kullanırım ama çocuğuma kullandırmam. Ama mesela Colgate'in tekli fırçaları bizde satılıyor yani yine $10, $8. Burada $1. Yani sonuçta Colgate marka. Evet. O yüzden mesela buradan gelip hani evinizde bir sürü alıp koyup Burada mı $1 bekletiriz. elektrikli fırça? Evet. Nasıl olur ya? Evet. Evet. Pilli. Evet. Enteresan. Keyifli ama yani ben gezmeyi seviyorum bu. Çok dağınık geliyor bana Ceyda. Ya evet çok karışık ama bir şey söyleyeceğim. Normalde bu kadar karışık değil. Düzenliyorlar. Herhalde şimdi yeni mallar gelecek. Beynim döndü gidecek. benim. Yerlerini değiştiriyorlar. Bir de fark ediyor bazen. Of kendime göre bir şey buldu. Buğra. Ne o? Sırt kaşıma. Evet. Ya al. Beni de azat et. Bak bu çok güzel bir şey olabilir. Yok ya kötüdür kesin. Bakayım. Çok ince. Sinek öldürücü. Sinek bunu ölmez ki. $1 gözlük. Tasarım. Yakıştı. Yanları siyah bakayım. Güzel oldu Ceyda. Buradan giderken mesela Amerika'dan size hediye aldım diye gözlük götürebilirsin insanlara. Yapamam. Eşe dosta. Yani saçmalama. Öyle bir şey tabii ki de götürmem. Yani göz sağlığı önemli. Ha bak bunları göstersene Ceyda. Bunlar bak çok güzel. Küçük böyle kızma birader gibi bir oyun. Monopoly var. Ben başka bir şey yanıyor mu gösteriyorum. acaba? Hayır su şeyi o. Su evet çekiyorsun, ya. su atıyorsun. Bakmadım, okumadım direkt Sen böyle. ışın kılıcı mı zannettin? Evet bir anda böyle Bak göstersene şu küçük Bir dakika Monopoly'yi falan. hayatım. Amiral battı. Seyahat için işte giderken Evet, Monopoly. uçakta, arabada falan oynamak istersen keyifli. $1 yani. Bence gayet iyiymiş. Bak. Bu da çocuklar için. Çocuk monopolisi evet. Çocuk monopolisi. Burada da güzel bir şey var. Pop art. Herhalde numaralarını veriyor. O numaralara göre boyuyorsunuz. Köpek resmi çıkıyor. Veya böyle daha komplike puzzle'lar var. Ben en çok buradan terliğe sticker alıyorum. Çünkü uçakta gerçekten hayatımı kurtarıyor. Anneler sticker gerçekten başlı başına kurtarıyor. Hazır bu konu açılmışken biz uçaktan indikten sonra uçağı temizleyen hosteslerden burada sizin önünüzde özür diliyoruz. Çünkü daha önce dediğim gibi iPad kullanmadığımız için sticker'dı, boya kitabıydı. Uçakta 12 saat oyalamak için uçağın her yerine sticker yapıştırıyor. Sizden özür diliyorum. Türk Hava Yolları ekibi. Bazen denk geliyoruz aynı ekiple. Zaten şey yapıyorlar. Ya biz Talyalı'yı birazcık gezdirsek, şöyle götürsek olur mu diyorlar. Tabii alın götürün işte getirin falan yapıyorum. Ama sağ olsunlar onlar da Talya stickerları yapıştırıyor. Görüyorlar. Onlarla böyle oynuyorlar. İşte onlar da yapıştırıyor belli bir noktadan Zaten iki sonra. opsiyon var. Ya bütün uçağı rahatsız edeceğiz ya sticker yapışacak. Yani muhtemelen sticker sökmeyi tercih ediyorlardır biz uçaktan indikten sonra. Sulu boya bile yaptım uçağın içinde biliyor musunuz? Sulu boya yaptım yani. Küçük böyle boyalar almıştım. Yani her şeyi yapıyorsunuz. Biz sıkılıyoruz uçağın içinde. Çocuğum nasıl sıkılmasın? Elimizden geldiği kadar. Ama şöyle şeylerle karşılaşıyoruz bazen. İşte çocuk ağlıyor. Hani sanki hiç kendilerinin çocuğu olmamış ya da hiç çocuk görmemişler gibi. Öf, ağlıyor. Yeter. Ben de Böyle yapıyordum duyuyorsunuz. ama. Çocuğum olmadan önce ben de aynı şeyleri yapıyordum yapmıyordum. Ceyda. Şimdi pişmanım Bak yaptığıma. sen yapıyordun, ben yapmadım. Çünkü o anda ben annenin halini de anlıyordum. Çocuğum olmadığı halde anlıyordum. Şimdi daha çok anlıyorum insanları. O yüzden bence insanlar birazcık karşısındaki insanı anlamalı. Çünkü anne de strese giriyor insanları rahatsız edeceğim diye. Bizde böyle bir baskı var. Yani çocuk bu. Oturamaz. Ağlayacak, bağıracak, yeri gelecek, kusacak. O yüzden de lütfen anneleri anlayın uçakta. Bu mesela parayı alır. Hot Wheels'ın şu küçük arabalar var ya, şu çok meşhur bir marka. Erkekler bilir. Böyle kuruyorsun.
bırakıyorsun, çekiyorsun falan gidiyor kendiliğinden. Yollar kuruyorsun falan, bu parayı alır. Bak bunları hatırlıyor musun? Ama Neyle? bunları da hatırlamayabilirsin sen. Çok küçükken ben oynardım mesela bunlarla. Yok. Park kuruyorsun böyle, kaykay parkı. Parmaklarınla böyle atlatıyorsun. Ben genelde ağaçların tepesindeydim. Yok. Şire'in karısı. Fiona. Küçük bak Pixar'ın şeyleri falan. Bu arada Incredibles. bunlar, mesela atıyorum koleksiyon yapanlar var. Böyle Var, küçüklerini tabii. alıp bak Power Ranger. Power Rangers vardı, evet ya, kardeşim acaba bizlerdi. Yani Bitirelim durum mi artık? bu. Biz ne aldık? Nostaljik Biz kalmış. aldık. Senin baba kız kitabını aldık. Bunu aldık. Bir de Boyama kitabı aldık, bir de bayram. bayram şekeri aldık. Hadi o zaman artık gidelim. Bakın burada da deniz terlikleri var. Bunların hepsi $1. Şapkalar. Naylon poşetle veriyorlar bu arada $1 içinde. Burada poşet parası almıyorlar Buracığım. Biliyorum. Ama yani $1'cıda aslında almaları lazım. Ben olsam alırdım. Evet, 6 parça ürün aldık. 8.75. 6 parça ürüne 8.75 para ödedik. Burası da bizim yani evimize çok yakın. İşte $1'cı var. Biraz ileride her gün geldiğim marketimiz var. Dişçi var. Home Depot var. Home Depot var. Bizim Bauhaus. Haftada 2 geldiğim yerlerden bir tanesi burası. Marketim çünkü burada. Evet, yap kapanışı bakalım Ceyda Hanım. Evet, umarım keyif aldınız. Bizim 1 milyoncumuz da burası. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler, yorumlar gönderin arkadaşlar. Ve son olarak da herkese iyi bayramlar. Tekrardan şeker tadına bir bayramınız olsun. Çok güzel bayramlar kutlayalım. Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerinizle, ailenizle beraber iyi bayramlar diliyoruz Amerika'dan. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Görüşmek üzere.